İyi pazarlar, Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Bugün ikinci duygularımızdan olan utanç hakkında konuşacağız. Bu genelde böyle üzerine çok fazla konuşmadığımız duygulardan biri oluyor. Çünkü utanma anında ve sonrasında bir geri çekilme, kendi kendimize kalma, biraz sessizleşme ihtiyacı hissediyoruz. Bir şeylerin yanlış olduğuna dair çok güçlü sinyaller alıyoruz çünkü. Üzerine bu kadar konuşmamamıza rağmen bizi oldukça büyük oranda yönlendiren de bir duygu utanç. Bu yüzden birazcık böyle arka planını anlamak iyi olabilir diye düşünüyorum. Utancı genelde suçlulukla karıştırıyoruz ama aralarında çok temel bir fark var. Suçluluk duygusunu yaşadığımız zaman bir şey yaptım ve yanlış oldu deriz. Fakat utandığımız an ben yanlışım, yanlış olan benim ifadesini kullanırız. Bu yüzden de artık olay sadece bizim davranışımız değil, doğrudan bizim kimliğimizle, benliğimizle ilişkili bir şey haline gelmiş olur. Çoğu zaman utanç doğrudan ortaya çıkmaz. Genelde bir başka duyguyu temsilen oradadır. Mesela bir şeye kırılmışsınızdır ama sorun yokmuş gibi davranmanız gerekir. Kendinizi o an ifade edememişsinizdir çünkü utanmışsınızdır. Veya korkmuşsunuzdur ama güçlü görünmeniz gerekiyordur. Yine utancınız bu korkuyu baskılamak için orada kendisini göstermiştir. Veya reddedilmişsinizdir. Yine sorun yokmuş gibi, her şey yolundaymış gibi davranmanız gerektiğini düşünürsünüz ve o reddedilme duygusunun yarattığı asıl duyguyu ortadan kaldırmak için utancı kullanmış olursunuz. Baktığımızda üzüntü, korku, incinme, bunların hepsi savunmasız duygular, tıpkı utanç gibi. Ama bir şekilde utancın nedense daha kontrol edilebilir bir yanı olduğunu düşünüyoruz. Böyle doğrudan bizden çıkma, bize ait bir şey olduğu için sanki onu deneyimlersek o an durumu daha iyi yönetebiliriz, daha iyi reaksiyon verebilirmişiz gibi geliyor bize. Utanç anında beynimizde neler oluyor diye baktığımız zaman yaşanılan durumun beynimiz tarafından bir fiziksel tehditmiş gibi algılandığını biliyoruz. Çünkü tıpkı fiziksel bir tehdit gördüğümüz zaman aktive olan beyin bölgeleri utanma anında da aynı şekilde bir aktivasyon gösteriyor. Ve buna bağlı olarak da bizim stres yanıtımız artıyor. Biraz daha böyle alarm sistemlerimiz devrede, mantık, muhakeme, düşünme süreçlerimiz biraz daha bastırılmış durumda. Bu yüzden de utanma anında kendimizi böyle çok etkili bir şekilde ifade edemeyebiliyoruz. Geri çekilme, ortamdan izole olma ihtiyacı hissedebiliyoruz. Ve bununla birlikte utanç duygusu benliğimizle çok yakından ilişkili olduğu için yine bununla ilişkili olan beyin bölgelerinin bir aktivitesinde bu duygu esnasında görüyoruz. Çünkü videonun başında söylediğim gibi yaşanılan şeyin direkt hani ben yanlışım şeklinde bir ifade edilme hali olduğu için burada hani biraz daha böyle kendimizle ilgili hissettiğimiz şeyler, kendimizle ilgili yaptığımız değerlendirmeler kendisini gösteriyor. Ve buna bağlı olarak da utanç suçluluğa kıyasla böyle daha güçlü, daha derine işlemiş bir duygu olarak bizimle yaşıyor. Genelde bir şeye dair utanç duyabilmeyi, yani utanma duygusunu gösterebilmeyi biz iyi bir şey olarak görürüz. Yani utanabilmek insanın sanki bir aşamada kendisine dair bir kontrol sağlamasıymış gibi gelir ama bunun aslında şöyle tehlikeli bir yönü de var. Şimdi utanç duygusuyla karakterize tepkilerimizi çok sık vermeye başladığımız zaman bu hani hazır benliğimiz de bu işin içindeyken artık o tepkiyi ya da o düşünme biçimini sanki böyle çok bize ait bir şeymiş gibi deneyimlemeye başlıyoruz. Yani utanıyorsunuz ama bunu açıklama şekliniz ya ben zaten hassasım, ben zaten böyle konulara biraz takılabilirim veya benim özgüvenim zaten o kadar yüksek değil gibi. Yani bu tamamen aslında sizin o utanmayı nasıl deneyimlediğiniz, ne kadar sık ya da ne şiddette deneyimlediğinizle ilişkili olarak gelişmiş bir
değer yargınız oluyor kendinize dair. Belki özgüvenle ilgili siz o kadar sorun yaşamıyorsunuz ama bulunduğunuz ortam ya da hayatı yaşayış şekliniz veya belki insanlardan aldığınız reaksiyonlar sizi böyle özgüveni o kadar da yüksek olmayan bir insan gibi yaşamaya teşvik ediyor. Sürekli bir utanma halindesiniz. Sürekli bir kendinize dair sanki yanlış arıyormuşsunuz gibi yaşamaya başlıyorsunuz bir noktadan sonra. Tabii utanç duygusu başkalarının varlığıyla ortaya çıkabilen bir duygu olduğundan dolayı bunu çok erken yaşlarda öğreniyoruz. Çocukluk dönemi yaşantılarımız bizim için çok önemli. Yani neyden ne kadar utanacağımızı çoğu zaman çocukluğumuzda yaşadığımız şeylere göre belirlemiş oluyoruz. Ve bu tabii ki kendi kişilik inşa sürecimizi de önemli oranda etkilemiş oluyor. Ne yaparsak kabul ediliriz, ne yapmazsak kabul ediliriz gibi bir takım sorular sorup bunların cevaplarını almaya çalışıyoruz. Ve bu aşamada mümkün olduğunca sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurabilmemiz, bunlara maruz kalabilmemiz bizim için hem çok değerli hem de çok koruyucu. Bu yüzden hani bu duyguya dair aslında kendimize dönüp de böyle bir sorgulama yaptığımız zaman biraz daha böyle çocukluk yaşantılarımız veya belki erken yaşam deneyimlerimizi gözden geçirmemiz, duyguyu nasıl deneyimliyoruz, nasıl bir noktaya yerleştiriyoruz, ney bizim için utanç konusudur, ney utanç konusu değildir, bunu çok daha iyi görebiliyoruz. Peki utançtan çıkabilmenin veya kaçabilmenin bir yolu var mı? Bunu sıfırlamak tabii ki mümkün değil. Çünkü yaşadığımız müddetçe kendimizle ilgili hep doğru yanlış değerlendirmelerimiz de olmaya devam edecektir. Bunu sağlıklı bir seviyede yaşadığımızı düşünmüyorsak eğer neler yapabiliriz? Burada hani utancın altında yatan şeyin aslında ifade edilmeyen bir şey olduğunu anladığımızda kendimizle konuşarak başlayabiliriz işe. Evet, gerçekten ayna karşısına geçip olayı sanki birisine anlatıyormuş gibi aslında kendinize anlatıyorsunuz. Tekrar değerlendirmek. Siz ne hissettiniz? Duygularınız neydi? O duygularla ilgili herhangi birisinden tepki aldınız mı? Ya da o an aslında ne hissetmek isterdiniz? Yani utanmak değil de ne olsa siz daha iyi olurdunuz ve o konunun üzerine artık düşünmeyi bırakırdınız. Bununla birlikte eğer böyle sağlıklı ilişkiler kurabildiğiniz insanlar varsa etrafınızda, sizi olabildiğince yansız bir şekilde dinleyip buna yönelik de belirli geri bildirimler verebilecek insanlar varsa onlarla paylaşabilirsiniz. Bir uzmandan destek alabilirsiniz. Ama tabii ki hani o ilk başlangıç noktası ya da en önemli adım o üzeri örtülen, giderilmeyen ihtiyaç neyse onu fark etmek. Utandığınız an kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Şu an kendimle ilgili bir şeyi ben yanlış ilan ediyorum ve bu ne olabilir? Bunun üzerine muhtemelen böyle birkaç kere düşünmeye başladığınızda gelecek utanmalarınızda cevabınızı çok daha kolay bulabilirsiniz veya utanma seviyenizi böyle biraz daha kolay bir seviyeye çekmiş olursunuz. Çünkü utanmak çok deneyimlendiğinde gerçekten insana yük olan bir şey. İnsanı çok fazla şeyden alıkoyabilen bir şey. Bu yüzden utanmanın da makulü gerekli hayatımızda. Hani her şeyden utanmak değil, tamamen utanmaz olmak da değil bana göre. Bir dengeyi bulabilmek burada önemli olan diye düşünüyorum. Benim bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Umuyorum sizin için keyifli bir video olmuştur. Utanmayla ilgili nasıl deneyimleriniz var? Siz utancınızı nasıl adlandırıyorsunuz? Bunu başkalarıyla paylaşırken ne kadar rahatsınız? Bu konuda paylaşmak istediğiniz deneyimleriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.